Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere hem çok besleyici hem de çok lezzetli bir düğün çorbası tarifi hazırladım. Davet sofralarınıza da çok yakışacak bu güzel çorba tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Düğün çorbası tarifimde 2 parça kuzu gerdan eti kullanıyorum. Bu çorbada kuzu eti kullanmak ayrı bir lezzetli oluyor. Sizler de dilerseniz kuzu kol ya da kemikli başka kuzu eti de kullanabilirsiniz. Ben kuzu gerdan etini ilk olarak soğuk suyun içerisine 1 yemek kaşığı sirke döküp bu suyun içerisinde yaklaşık 1 saat kadar bekleteceğim. Kase içerisindeki sirkeli soğuk suyumun içerisine 2 tane kuzu gerdan etimi yerleştiriyorum. Kuzu gerdan etini kaynatmadan önce bu şekilde su içinde beklettiğimizde bu üzerinde bulunan kanlardan da arınmış oluyor. Sizler de böyle yaparsanız hem de kaynatmış olduğunuz suyunuz da daha berrak kıvamda olacaktır. Ben yaklaşık 1 saat kadar kuzu gerdan etimi beklettim ve sonrasında süzerek bir kez yıkadım. Şimdi etlerimi döküm tavamın içerisine alacağım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklediğim tavamı öncesinde kızdırmıştım. Şimdi etlerimi mühürlemek için içerisine yerleştirdim. Etleri şöyle önlü arkalı 1-2 dakika kadar mühürleyeceğim ve sonrasında içerisine 2 litre kadar suyumu ilave edeceğim. Ben bugün etleri döküm tavanın içerisinde pişiriyorum. Ama sizler dilerseniz düdüklü tencere içerisinde daha kısa sürede de etlerinizi pişirebilirsiniz. Etlerimi mühürledikten sonra şimdi de içerisine 2 litre kadar soğuk su ilave ediyorum. Suyunu da ekledikten sonra biraz aroma vermesi için de bir parça soğan ekleyip kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat kadar kaynamaya bırakıyorum. Kuzu gerdan etini ben döküm tencerede 1 saat kadar pişirdim ama sizler dilerseniz düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Şöyle üzerine batırdığımda etlerim gayet güzel pişmişlerdi. Şimdi bunları bir servis tabağının içerisine alıyorum ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Kuzu gerdan etleri soğuduktan sonra şöyle bir çatal yardımıyla etlerini güzelce küçük küçük parçalara ayırıyorum. Kuzu gerdan eti yağlı bir ettir. Bu çevresindeki yağları kullanmak istemiyorsanız onları kenara ayırabilirsiniz. Ben bu şekilde çatalla büyük parçalar ayırdıktan sonrasında da bir bıçak yardımıyla daha küçük olacak şekilde birazcık doğradım. Sonrasında da kaynatmış olduğum bu et suyunu çorba yapacağım tenceremin içerisine bir süzgeç yerleştirerek güzelce süzüyorum. Bu sayede içerisinde varsa kemik parçaları bunlardan da arınmış olacak. Şöyle içerisindeki arpacık soğanları da spatula ile güzelce ezerek suyunun içerisine posalarını aktarmış oldum. Şimdi tenceremi ocağımın üzerine alacağım ve ocakta kaynamaya bırakacağım. Ocaktaki et suyumuz kaynarken bu şekilde üzerinde kahverengi köpükler oluşacaktır. Onları da muhakkak bir kepçe yardımıyla alalım. Şimdi de kenarda didiklemiş olduğum etlerimi çorba tenceremin içerisine aktarıyorum ve sonrasında çorbamın terbiyesini hazırlayacağım. Ben çorbayı kaynatırken içerisinde bir de 2 diş sarımsak ekledim. Sizler sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz ama ben lezzet verdiği için ekliyorum. Düğün çorbamızın terbiyesi için 2 dolu yemek kaşığı yoğurt kullanacağım ve bunu bir kasenin içerisine aktarıyorum. Sonrasında içerisine bir tane yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Sarısını ekledikten sonra 3 yemek kaşığı kadar da unu içerisine aktarıyorum. Çırpıcı telle tüm malzemeleri karıştırıyorum ve bu aşamada 1 su bardağı su ilave ederek terbiyemi biraz açıyorum. Ardından şöyle küçük bir parça limonun suyunu da sıktıktan sonra çorbamızın terbiyesini pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma teliyle güzelce çırpalım. Bu tarz terbiyeli çorbalarda en önemli püf noktası terbiyeyi direkt çorbanın içerisine aktarmamaktır. Bu aşamada kaynayan çorbamın suyundan şöyle 2 kepçe kadar koyarak terbiyemi de böyle ılık hale getiriyorum. Bu sayede çorbamın içerisine aktardığımda çorbam da kesilmemiş olacak.
Çorbamızın suyunu da ekledikten sonra terbiyemizi güzelce bir çırpalım. Ardından çorbamızın içerisine aktararak yine hızlıca çırpmaya devam edelim. Bu sayede çorbamız hem kesilmemiş olacak hem de güzel bir kıvam alacaktır. Çorbamız kıvam alıncaya kadar karıştırmaya özen gösterelim. Son olarak da düğün çorbamın içerisine 1 dolu tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ben 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Sizler damak tadınıza göre tuz miktarını arttırabilirsiniz. Evet, tuzunu da ilave ettiğimiz düğün çorbamızı yaklaşık 2-3 dakika boyunca özleşinceye kadar kaynatıp artık ocaktan indirebiliriz. Çorbanızı servis ederken biraz tereyağı içerisinde toz biber ve pul biber eriterek üzerine ilave edebilirsiniz. Şöyle kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Hem çok lezzetli hem de çok besleyici, çok da güzel bir çorba tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel düğün çorbası tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak düğün çorbamın üzerine eritilmiş tereyağda kızdırmış olduğum biberli karışımı döküyorum ve bu yağı ekledikten sonra ben içerisine sirke yakıştırdığım için 1 yemek kaşığı da sirke ekledim. Sizler de seviyorsanız servis aşamasında bu şekilde sunabilirsiniz. Bugün sizlere evde düğün çorbası nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.